Herkese merhaba. Şu anda bir tane dogi de Bubbles'a bakıyor. Bugün Hyde Park, Londra'da 50 tane belki daha fazla Pomeranian'la buluşacağız. Aşırı heyecanlıyım çünkü Bubbles ilk defa kendi cinsiyle bu kadar fazla köpeği bir arada görecek. Bir de maalesef ki Bubbles pandemi dogi olduğu için biraz bazı anksiyete ve korkma problemleri, sosyalleşme problemleri var. Dedim ki madem Hyde Park'tayız, küçük bir bilgi vermek istedim. 2014'te bu ülkeye gelmiştim ve bu görmüş olduğunuz bütün kuğular kraliçeye ait. 2014'te de yine bir Türk vatandaşımız kuğuların tadının çok lezzetli olduğunu duyduğu için buradan bir tane kuğuyu alıp kesip yemişti ve mahkemeye çıkmıştı. Çünkü hiçbir şekilde bu kuğulara zarar verilemez. Ama kendini işte bir şekilde saçma salak savunmuştu. Tadı gerçekten çok lezzetliymiş, pişman değilim tarzında. Bütün dünyaya haber olmuştuk yine. Yine bir Türk tarzında bir haber. Yüksek bir miktarda cezayla yargılanmıştı ya da hapis cezasıyla. Yani sanırsam haberin sonunda para cezasını ödemişti. Umarım bizim bu ırkımızdaki hayvanlara karşı olan şiddet eğilimi bir gün biter. Çünkü gerçekten o insanlarla, bu tarz kişilerle aynı dünyayı paylaşmak çok üzücü. Çok iğrenç, mide bulandırıcı. Şu an Londra'dayız, Hyde Park'tayız. Belki de 50'den fazla Pomeranian'la buluşacağız. Aşırı derecede heyecanlıyız. Bubbles ilk defa sosyalleşecek. Çünkü 9 aylık olduğu için maalesef ki yani pandemi dogi ve sosyalleşmeyi tam olarak bilmiyor. Yani fazla otobüse binmedik, fazla metroya binmedik. Kafeye ya da restoranta hiçbir yere gitmedik, pikniğe götürmedik. Festivale, karnavala. O yüzden otobüse bindiği zaman sanki yeni gelen yolcu bindiğinde o bir böyle tehlike unsuruymuş gibi karşılıyor Bubbles onu. Hiç kimse olmasın otobüste ya da hiç kimse olmasın trende. Trene bindiği zaman köpek böyle yapıyor ve tikliymiş gibi davranıyor. Gelen geçen yolcuya bağırıyor. Bunlar çok kötü şeyler. Yani hani az çok hepimizin psikolojisini. Nanay oldu. Nanay, 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 nanay. Ama yani yavaş yavaş atlatacağız. Bir tek insanları etkilemedi. Yani bu maalesef köpüşleri de etkiledi. Yeni doğan çocuklar da aynı şekilde yeni olan dünya düzeninden maalesef güzel bir şekilde nasibini almadılar. Umarım daha güzel günler bizi bekler. Bugün buraya Kimberley, daha doğrusu Freeman gelecekti. O da Avrupa'nın bu ülkede yaşıyor ve Londra'da da oturuyor kendisi. Çok fazla ödülleri var. Çok köpek eğitimi konusunda ve trainingi konusunda kendisi böyle bir numaralı kişi diyebilirim. Eğer o olsaydı nasıl ona training vereceğini anlatacaktı. Çünkü en kısa zamanda babasının training'e ihtiyacı var. Yani her şey yoluna girecek diye umuyorum. Tabii ki de yoluna girecek. Niye girmesin yani? Hepimiz yavaş yavaş atlatıyoruz. O da atlatacak bu günleri. Ya Önceden benim böyle 4 yaşına kadar baktığım bir Pomeranian vardı. Adı Snowball'du. Onunla sürekli her gün ya sabah otobüsteydim ya akşam metrodaydım ya pub'taydık işten sonra. Ama babasının böyle bir imkanı olmadı maalesef. O yüzden biraz üzücü. Ama çok güzel günler tabii ki de babası bekliyor. Çünkü babası daha 9 aylık. Bu ülkede pandemiden sonra çok fazla köpek çalınmaları ortaya çıktı. Bu maalesef herkesin, yani köpek sahiplerinin en korktuğu, başına bir gün gelebilecek diye, yani anksiyete durumuna dönüştü bazı köpek sahipleri için.
O yüzden ben de Bubbles'a böyle bir demir gibi, içi böyle metal gibi olan bir şey aldım, tasma aldım. Genelde 2 tane böyle şey var, ne derler, araba var. Bir tanesi küçük kırmızı, koyu kırmızı tarzında. Bir tanesi de böyle beyaz, büyük bir van şeklinde, yani böyle biraz daha kamyonet mi derler ne, öyle bir şey. Onunla genelde köpeklerin o tasmaların iplerini kesiyorlar ve daha sonra direkt arabalarını atıp kaçıyorlar. Zaten Metropolitan polisi bu konuyla ilgili hani araştırmasını yapıyor. Bir yandan da mutluyum çünkü köpekler bazen yeri geliyor ki bu ülkede insanlardan daha fazla değer görüyor. O yüzden istiyorum ki umarım bizim ülkemizde, Türkiye'de de daha fazla insanlar oyalanmaz ve hayvan hakları umarım gerektiği, hak ettiği yeri bulur. Çünkü onlar, yani neyse, bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani Bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine, deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kimse kimseyi dinler, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen ne olur. elimden geldiğince Haytab'a destek oluyorum. Ama maalesef oyalanıyor. Yani bazı yasalar hemen pat diye gecenin bir vakti alınırken köpeklerle ilgili olan yasalar maalesef yıllardır neden bilinmiyor ama Müslüman olan ülkeyiz. Gerçi kadın hakları, ben şimdi başlarsam neyse. Bir şey daha var. Mesela bunu Pomeranian sahipleri olanlar bilir. Çok fazla yalnız kalmak istemiyorlar. Bu süreçte ben biraz eğitim verdim Bubbles'a. Sürekli evde olduğum için belki 1,5-2 ay böyle evde kalma trainingi verdim. Şu an Bubbles evde kalabiliyor tek başına. Yani bu çok güzel bir şey. Nasıl diye merak ediyorsanız belki bununla ilgili bir video çekebilirim. Hep bunu söylemeyi bekliyordum gerçekten. Bunu bir gün merak ediyorsanız, üstündeki neyse o değil de hani şu neyse. Ondan sonra neden olmasın, yani çok uzun bir süreçti. Hani bütün bir gün sadece trainingle geçiyordu yani. Eve giriyordum, çıkıyordum, giriyordum, çıkıyordum. Giriyordum, çıkıyordum, giriyordum, çıkıyordum. Yani sıkıcı bir süreçti ama değdi yani. Pomeranian sahipleri şu an söylediğim zaman ya da Pomeranian sahip olmayanlar biraz şaşıracak. Böyle seks yaparken Pat diye mi dedim ya, ne oldu? hiçbir şekilde sizi yalnız bırakmak istemiyorlar. Ve bunu Pomeranian sahipleri çok iyi bilirler. Bununla ilgili training vermek istedikleri olmuştur ya da aldırmışlardır köpeklerine ya da olmadı köpekleriyle beraber aynı odada kalmışlardır. Bunu yani söylesem mi söylemesem mi diye çok şey yaptım böyle ama söylemek istiyorum çünkü yani bilmiyorum diye ama bu da üzücü bir gerçek yani. Hani tek başına kalmak istemiyorlar ve seni sürekli böyle mıyık 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 ağlaya ağlaya rahatsız ediyor. Yani seninle olmak istiyor. Bu da yani Pomeranian sahiplerinin ayrı bir derdi, çilesidir. Bana kimse demesin ki hayır böyle bir sorunumuz yok. Mutlaka ki var. Adım gibi eminim. Öyle bir şey yok. Olamaz. Öyle bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Yani yalandır, o montajdır, öyle bir şey yok zaten. Çünkü bu benim hani ikinci Pomeranian'ım. O yüzden biliyorum ve Pomeranian sahipleri olan kişilerle de aynı problem olduğunu biliyorum. Yoksa da çok güzel, yani bunun eğitimini verdiyseniz gerçekten ne mutlu size diyorum.
Evet bir şey daha var ki bu ülkede çok önemli. Yani köpeklerle ilgili yasa mı diyeyim ya da yapmaları gereken bir kural değil daha doğrusu. Bu benim vatandaş olma ve oturumu almamda sınavda çıkmıştı Life in the UK. Yani ya vatandaş olurken ya da oturumu alırken böyle bir sınava girmeniz gerekiyor bu ülkede. Oh, really? Sorulardan bir tanesi de şeydi, olması gereken must yani 2 tane şey nedir bu ülkedeki köpeklerle ilgili? Bir tanesi mutlaka teklerinin olması gerekiyor. Yani şeylerin ne derler tasmalarının yanında. Orada da işte adı, soyadı, babus gerekli bu arada, eşimin soyadı ve ne derler full böyle adres, evinin adresi, ondan sonra telefon numarası. Kaybolursa eğer köpeğiniz ve şeyi yoksa, bu tagi yoksa hiçbir şekilde ciddiye alınmazsınız. Babası da böyle kendi cinsleriyle değil de kendinden büyük köpeklere ilgi duyuyor küçüklüğünden beri. Naughty girl. His children are, bakın, yaramaz arkadaşlar. Bakın ne yapıyor buraya da? Naughty. Hiç yani terbiyesiz. Allah'ım nasıl ne? İkinci kural da şu, eğer tasması yoksa köpeğinizin ve köpeğiniz bir saldırıya uğradıysa ya da işte sizin köpeğiniz bir saldırıda bulunduysa, bir insana saldırdıysa köpeğiniz ve tasması yoksa size kort dava açtıklarında kesinlikle karşı taraf kazanacak davayı. Çünkü bu da kurallardan bir tanesi. Eğer yoksa tasması kötü bir olayla karşılaştığı zaman ya da belki de araba çarpacak Allah korusun yani hiç düşünmek istemiyorum. Kesinlikle haksız olan taraf sizsiniz. Bu sorulardan bir tanesiydi ve ben direkt böyle tik yaptım. Zaten o sınavı geçmiştim. Ben de bir doggy annesi olarak ben de tabii ki de bu süreci yani iyice bir şekilde atlatmasını yani onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakalım umarım güzel günler babası bizi bekler. Herkese iyi günler.